Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün sizlerle böyle güzel şık bir çanta çalışacağız. Bu çantamız hem gündüze hem geceye uygun bir çanta. Doku olarak oldukça sert ve kalın oldu. Neden? Çünkü böyle küçük sık iğnelerden fıstıklar yaptık. O da çantamızın böyle kalıp gibi durmasını sağladı. İpim polyester makrome 4 milim kalınlığında. Bakın şöyle yakından göstereyim. İçinde gümüş simleri olan bir ip, Hobi Kulübün bir ipi. Metalik serisi diye geçiyor bu ipimiz. 3,5 numarada tığla öreceğiz bu çantamızı. Şöyle askı aparatı çok güzel. Üstünde böyle hafif taş görünümlü simleri var ve elde taşımak için çok uygun bir çanta. İsterseniz siz tabii ki bu kenarlardan bir zincirle de daha farklı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Ben içine astar dikmedim. Herhangi bir çıt çıt da daha takmadım. Bunların hepsini yapacağım tabii çünkü çok şık bir çanta oldu bu. Şöyle iç detayını da size göstermek istiyorum. Şöyle. Modelimiz çok güzel bir model. Muhakkak deneyin. Birkaç saatte örülebilen bir çanta bu. Böyle gözünüzü korkutmasın. Model çok kolay bir model. Şimdi ölçü vermek istiyorum size hemen. Öncelikle bir en ölçüsü vereyim. Şu şekilde 22 santim. Taban hariç bir ölçü vereceğim. 19 santim ve bir de tabanla birlikte bir ölçü vereceğim. 23 santim hanımlar. İçine birçok eşyanızı koyabilirsiniz. Telefondur, makyaj malzemesidir, bir gözlüktür, kartlıktır veya minik bir cüzdandır. Bunların hepsini çok rahatlıkla alabilecek bir çanta. Şimdi videomuza geçelim sevgili hanımlar. Şimdi hemen zincirimizi çekmeye başlayacağız. 3 boyutlu zincir yapacağız. O yüzden de şöyle bir miktar ip bırakıyorum. Ve hemen şuradan bir adet kilit zincir yapıyorum. Sonra bakın bu bıraktığımız ipi bu şekilde tığımızın üstüne alıp 21 artı zincir yapacağız hanımlar. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21. 3 boyutlu zincir çektik. 21 tane kilit zincirimiz hariç. Şimdi burada bir tane ekstra zincir çekiyorum. Bakın bu ipi almadım üstüne. Bu son çektiğimiz zinciri de saymayacağız hanımlar. 3'ün katları olacak çünkü bu çantamız bizim. Hemen bakın şuradan şu geri döndüğümde buraya, bu noktaya tam 3 tane sık iğne yapıyoruz ama bunu saymıyoruz. 2 ve 3. Bu artan ipimizi de arada yedirelim lütfen. Evet, 3 tane aynı noktaya sık iğne yaptık. Şimdi gelen ilmeklerden batıyoruz. Hemen ilk zincirimizden başladım ben arttırmaya. Gelen ilmeklerden birer birer sık iğne yapıyoruz. Evet hanımlar, şimdi çekmiş olduğum ilk zincirin tam içine batıyorum ve burada da yine aynı işlemi yapıyorum. Yani aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Bakın. 1, 2, 3. Şimdi yine gelen ilmeklerimizin içine batıyoruz. Şimdi burada bir 3-4 sıra arttırma yapacağız hanımlar. Taban kısmını çok büyük tutmayacağım. Sonra hemen modelimizi kurmaya geçeceğiz. Evet, sıra sonuna geldim.
Bakın buradaki, zinciri biz saymıyorduk. Burada ilk battığımız, 3 tane sık iğnemiz var. Hemen şu tepedeki sık iğnemin içine şu şekilde 2 tane sık iğne yapıyorum ve burada bir arttırma yapıyorum yine. İkincisine de aynı noktaya 2 tane sık iğne, üçüncüsüne de aynı noktaya 2 tane sık iğne. Şimdi hemen bu ilkinin içine biz bir işaretleyici takacağız. Hemen 2, 4, evet şuraya. Ki o noktalardan arttırma yerlerimiz belli olsun. Evet, şimdi yine gelen ilmeklerden batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, yine sıra sonuna geldim. Bakın burada da 1, 2, 3 tane aynı noktaya battığımız sık iğne var. Şimdi hemen ilkine batıyorum ve aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve ilk yaptığımın içinden bir tane işaretleyici takıyorum. Evet, şimdi ikincisine yine aynı noktaya 2 tane sık iğne. Böyle minik oval bir taban yapıyoruz hanımlar. Hemen şöyle ve gelen ilmeklerden devam ediyorum. Evet, işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Şimdi bu kısımda çift batmıştık hatırlıyorsanız. Her ilmeğe çift batarak burada bir arttırma yapmıştık. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Yine arttırma yapacağız. Yalnız şöyle bir tek ve bir çift şeklinde yapacağız bu arttırmamızı. Hemen bir tek olan kısma işaretleyicimizi takalım. İlk yaptığımız sık iğneye yani arttırmada. Şimdi çiftimizi yaptık. Tekrar bir tek ve bir çift. Bir tek ve bir çift. Ve yine gelen ilmeklerden devam ediyoruz. Evet, yine sıra sonuna geldim. Burada da yine aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Bir tekle başlıyoruz. Bir tek ve bir çift. Hemen ilk yaptığımız teke işaretleyicimizi takıyoruz. Şimdi tekrar bir tek ve bir çift. Bir tek ve bir çift. Ve yine gelen ilmeklerden batıp sık iğne yapıyoruz. Evet, yine sıra sonuna geldim. Burada şimdi tekrar yine bir arttırma yapacağız. Bakın bir önceki sırada bir tek bir çiftle başlangıcımızı yaptık. Burada da aynı işlemi yapıp tekrar bu kısma geldik. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Hemen ilk ilmeğe bir çift, iki tek yapacağız hanımlar. Çiftimizin ilkine işaretleyicimi takıyorum ve yanına 2 tane tek yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi bu kısma tekrar bir çift yapıyorum. Yani aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu noktada 2 tane tek yapıyorum. Yine bir çift ve burada yine 2 tek. Ve gelen sıralara batarak devam ediyorum. Evet, yine işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Çıkarıyorum. Ve burada bir çift yapıyorum. Hemen şöyle ilkine yine işaretleyicimi takıyorum. Ve yanına 2 tek
yapıyorum. 1, 2. Yani bir çift, 2 tek. Hemen burada bir çift yapıyorum. Yanına 2 tane tek yapıyorum. Hemen bu kısımda bir çift yapıyorum. Bakalım doğru mu gidiyoruz? Evet. Bir çift burada, 2 tek burada. Bakalım. Bir çift burada, 2 tek burada ve bir çift burada. Evet, 3 tane çiftimiz olması gerekiyor burada hanımlar. Şimdi 2 tek ve devam ediyorum. Evet, yine tekrar arttırma noktamıza geldik. Hanımlar, bu arttırmamız son arttırma olacak. Bir tane burada arttırma yapacağız, bir tane burada arttırma yapacağız. Bu son arttırmamız olacak. Sonra üstüne modelimizi kuracağız. Evet, bir önceki sıramda bakın bir çift 2 tek olarak devam etmişim. Şimdi buraya 3 tane tek yapıyorum. Şöyle 1, 2 ama hemen bir işaretleyicimi takacağım ben yine de ilkine. Ve 3. Ve bu kısma bir adet çift yapıyorum. 1, 2 aynı noktaya. Şimdi yine 3 tane tek. 1, 2, 3. Şimdi bu kısma tekrar bir çift. 1 ve 2. Bu kısma tek. 1, 2, 3. Ve bu kısma tekrar bir tane çift yapıyoruz ve buradaki arttırmamızı tamamlıyoruz hanımlar. Şöyle bakalım, hemen sayalım. Evet, 3 tek, bir çift, 3 tek, bir çift, 3 tek, bir çift. Hemen burada da tekrardan gelen sık iğnelere batarak devam ediyoruz. Evet, yine işaretleyicimin olduğu noktadayım. Şimdi buraya 3 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3 ve ilkine işaretleyicimizi takalım. 3 tek, 1 çift. Şimdi tekrardan 1, 2, 3 tek ve bir çift. Bir, iki, üç tek ve bir çift. Evet, bakalım şimdi yine. 3 tek, bir çift, 3 tek, bir çift, 3 tek, bir çift. Evet, şimdi bu noktadan itibaren hanımlar sık iğne yapacağız. Şöyle bakın, çok güzel muntazam bir taban oldu. Bu 3 boyutlu zincirlerde bu aralarda hiç boşluk bırakmıyor. Böyle küçük çantalar için çok ideal. Hemen şöyle sık iğnelerimi yapıyorum. Komple sık iğne yapacağız. Evet.
Şimdi bu mavi işaretleyici burada kalsın. Neden? Çünkü ilk arttırma yaptığımız nokta burası bizim. Burayı komple sık iğne yapacağız ve tekrar burada buluşalım. Evet sevgili hanımlar, bu kısmı böyle dümdüz sık iğne yapıp bu noktaya geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimi ben saydım. Toplamda 68 adet ilmek var. Ama bize 69 gerekiyor. Onun için de hemen buraya çift batacağım. Bakın tek batmışım. Hemen çift batıyorum. Yani bu noktada sadece bir tane arttırma yaptım. Şu işaretleyicimi çıkartıyorum. Hemen yanından bir tane kaydırma ve yanından bir tane kaydırma şeklinde bu sıramı burada bitiriyorum. Bakın burada bir tane arttırma yaptık. Toplamda 69 ilmeğimiz oldu. Yani 3'ün katlarını elde ettik. Hemen ipimi buradan kesiyorum. Şu şekilde. Ve şu noktadan başlıyoruz modelimizi kurmaya. Evet, şöyle ipimi aldım hanımlar. Şu kısımdan battım. Hep tepe noktasından başlamayı ben seviyorum. Çünkü buradan devam etseydim burada bir potluk olabilirdi veya bir kot farkı olabilirdi, öyle söyleyeyim. O yüzden de bu tepe noktasından başlayacağım modelime. Hemen şöyle ilmeğimi aldım, bu kısma şöyle üstüne attım ve buraya bir kilit yaptım. Bakın, ve bir zincir çektim. Şimdi bu noktada ne yapıyoruz hanımlar? Şöyle hemen bir tane geriye geliyorum. Bakın şöyle fıstık modeli yapacağız. Çıktı. Fıstık model içinde bakın bir tane geri geleceğim. Şöyle uzattım. Sonra başına doladım ve bir tane daha aynı noktaya battım, yine uzattım. Başına doladım ve bir daha aynı noktaya battım ve uzattım. Şimdi hepsini tek seferde çıkarıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bu noktada bakın burası bizim ilk battığımız ilmeğimiz. Buradan geriye döndük ve buraya böyle üçlü bir dolgu yaptık. Hemen buradan itibaren sayıyorum. Bakın burayı değil, ilk battığımız yeri değil. 1, 2, 3. Üçüncüye hemen şöyle battım. Bir sık iğne yaptım. Hemen bir geri geliyorum. Başına dolamıyorum. Bir geri geldim. İlmeğimi uzattım, doladım. Yine aynı noktaya battım. Yine ilmeğimi uzattım. Yine doladım ve yine aynı noktaya battım. İlmeğimi uzattım ve buradan hemen hepsini tek seferde çıkarttım ve bir zincir yaptım. Şimdi bu noktada biraz ipimden alıyorum. Evet, bakın ilk sık iğne yaptığımız burası. Burayı saymıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye battım ve bir sık iğne yaptım. Hemen bir geridekine başına dolamadan geri geldim, uzattım. Şimdi başına doluyorum. Yine battım aynı yere, yine uzattım. Yine batıyorum ve yine uzatıyorum. Bakın, yani tığımın üstünde kaç tane var hemen size söyleyeyim. 6 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkardım ve buraya bir zincir yaptım. Yine sayıyorum, şurası sizi asla yanıltmasın. Bakın burada bir ilk sık iğneyi yaptığımız yerin başağı boşta duruyor. Bu sizi yanıltmasın. Ona dikkat edelim lütfen. 1, 2, 3. Üçüncüye girdim. Ve bir sık iğne yaptım. Başına dolamadan bir geri geldim, uzattım. Şimdi başına doluyorum. Bir daha aynı noktaya battım, uzattım ve bir daha aynı noktaya battım ve uzattım. Şimdi hepsini tek seferde çıkarttım ve bir zincir çektim. Evet, yine gösteriyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye battım. Bir sık iğne yaptım. Bir geriye geldim, bir gerideki ilmeğe battım.
İpimi aldım, uzattım, başına doladım, yine battım. Yine uzattım, yine başına doladım, yine battım ve yine uzattım. Bakalım. Evet, 6 tane ilmek olacak tığımızın üstünde. Hepsini tek seferde çıkarttım ve bir zincir yaptım. Bakın, şöyle bu şekilde ilk sıramızı, ilk fıstıklarımızı oluşturuyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye battım, bir sık iğne. Bir geriye battım, uzattım. Bir daha battım, yine uzattım ve bir daha battım, yine uzattım. Çok sıkı tutmayın elinizi lütfen. Kasmasın. ...69 ilmeğin üstüne kuruyoruz hanımlar. Bu fıstık modelimizi. 3'ün katları olmalı elimizde. Bu ipe de bu model çok yakıştı. Daha öncesinde ben bu modeli bir rafya iple örmüştüm. Ona da çok yakışmıştı. Ama şimdi bir de polyester, simli polyester makrame ile örüyorum. Bunda da bence çok başarılı olacak. Evet. Şimdi bu ilk sırayı anladıysak hanımlar, buraya kadar örelim. Şu ipimizi de içine alıp gidelim. Burada tekrar görüşelim. Evet, sıramızın sonuna geldik hanımlar. Bakın şöyle son burada fıstığımı yapacağım. Bakın bu fıstıkların üstünde tam 3'er tane ilmek var. Böyle 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şimdi şuraya batıyorum. Ve yine bir sık iğne yaptım. Ve yine bir geri geliyorum. Yine bir fıstık yapıyorum bu kısma. Ve komple çıkardım. Evet, şimdi burada bakın şu arada bir tane tek sayımız kalması gerekiyor bu işlemden. Hemen şu tepedeki şurayı görüyor musunuz? Tam bu kısma şimdi batacağız ve bir ilmek kaydıracağız. Bakın burada yine 3 oldu burası. 1, 2, 3. Şimdi bir zincir çekiyorum ve burada modelimi ters çeviriyorum. Hemen şuraya tekrar bir zincir yapıyorum. Ve bakın burada hemen şu alttaki boşluğa batacağız. Yani artık fıstıklarımızı bu alt boşluklara yapacağız. Hemen şu kısma şöyle bakın içinden aldım çıkardım. Başına dolamadım yine. Şimdi başına doluyorum. 1 oldu. Şöyle 2. Başına doladım ve şöyle 3. Yani yine toplamda burada 6 tane ilmek olacak tığımızın üstünde. Hepsini tek seferde çıkardım ve bir zincir yaptım. Ters taraftaki ilk fıstığımı oluşturdum. Şimdi burayı tekrar geri dönüp geldiğimizde burada sorun yaşamak istemiyorsanız hemen buraya bir tane işaretleyici takalım. Hiç değilse nerede modelimizi ters çevireceğinizi çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Evet, hemen bakın burada, şurada 1, 2, 3. Her fıstığın tepesinde 3 tane ilmek var. Hep ilkine batacağız biz. İlkine battım. Bir sık iğne yaptım. Evet, şimdi tam bu alt noktaya, hatta şu ipi de alalım bu şekilde. Onu da oraya sıkıştıralım. Bakın şuradaki boşluğa batacağız biz. Şu boşluğa. Görüyor musunuz? Bakın. Herhangi bir ilmek arasından değil, alttaki boşluğa batacağız hanımlar. Hemen buraya battım. Başına dolamadım farkındaysanız.
Bir tane ilmek çektim, bu tarafa aldım, tığımın üstüne başına doladım. Tekrar aynı noktaya battım, bir tane daha yine başına doladım. Tekrar aynı noktaya battım. Tığımın üstünde 6 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkardım ve bir zincir çektim. Ve tekrar gelelim. Burada yine 1, 2, 3 tane başak var. Bakın fıstığın üstünde. Hemen ilkine battım ve bir sık iğne yaptım. Hemen şu alttaki, bakın burası değil, şurası, şu boşluğa batacağız biz. İlmeğimi çektim, çıkardım, başına doladım ve yine bir tane daha çektim, çıkardım, başına doladım ve bir tane daha. Tığımın üstünde yine 6 tane var. Hepsini tek seferde çıkarıyorum ve buraya bir zincir çekip kilitliyorum. Yine buraya geldik. Yine ilk başa battım. Bir sık iğne yaptım. Alt boşluğa indim ve yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Hepsini tek seferde çıkardım ve bir zincir çekip kilitledim. Bakın. Şu şekilde durması gerekiyor. Hemen bir kere daha gösteriyorum hanımlar. 3 tane başak var. İlkine battım ve bir sık iğne yaptım. Alt boşluğa girdim. Oradan bir tane ilmek çıkardım ve tekrar girdim. Yine bir tane daha ve tekrar yine bir tane daha. Tığımın üstünde 6 tane var. Hepsini tek seferde topladım ve bir zincir yaptım, kilitledim. Evet hanımlar, bu sırayı da anladıysak bu kısmı da komple dönelim, gelelim, burada buluşalım yine. Evet bakın, şimdi buradaki son fıstığımı yapacağım. Şu şekilde size göstereyim. Şimdi tekrar bu aradan batıp bir fıstık yapacağız bu kısma. Sonra tekrar birleştirmesini göstereceğim. Bakın böyle çok güzel muntazam bir taban oldu. Şöyle göstereyim size. Hiçbir boşluk yok ve hiç kötü duran bir tarafı yok. Çok şık bir taban çalıştık hanımlar. Bakın hemen şimdi burada kaldığım yerden devam edeyim ben. Size göstereyim. Evet, burada zaten bir tane zincir yapmışım. Geldik bu kısma. Evet, hemen şuraya batıyorum. Ve bir sık iğne yaptım. Hemen şu alttan bir tane başına dolamadan ipimden çektim. Ve sonra başına dolayıp yine içeri aldım. Başına doladım, bir kere daha içeri aldım. Tığımda 6 tane var. Şimdi burası bu şekilde, 6 ipimi tek seferde çıkardım ve buradaki ilk, bakın, başa batıyorum. Hemen bir tane bu kısımdan kaydırmamı yaptım ve bir zincir çektim. Evet, isterseniz bu noktaya tekrardan bir işaretleyici takalım. Şöyle iç kısma takalım. Aklınız karışmasın diye söylüyorum. Ve örgümü ters çeviriyorum. Yani aslında düz kısmına çevirdim şimdi. Bakın, biz tam buradayız. Hemen şuradan yine bir sık iğne yapalım. Ve şu alttaki boşluktan batıp yine fıstıklarımızı yapmaya devam edelim. Hemen şöyle 2 ve şöyle 3. Hepsini tek seferde çıkardım. Şimdi buraya bir zincir yapıp kilitledim. Evet hanımlar. Şimdi yine aynı şekilde 1, 2, 3 başak, ilkine hemen batıyoruz. Bir sık iğne yaptık. Hemen şu alttaki boşluktan girip ve tekrar fıstık yapıyoruz. Hepsini tek seferde çıkardım ve bir zincir yapıp kilitledim. Yine aynen bu şekilde buraya da battım. Sık iğne, bu boşluktan giriyorum, geniş boşluktan giriyorum. Bakın, şuradan değil, geniş boşluktan hemen yine buraya da bir fıstık yaptım. Hepsini çıkardım ve bir zincir yaptım.
Evet. Modelimiz bu şekilde olacak. Sonra buraya dönüp geleceğiz. Aynen biraz önce gösterdiğim gibi buradan hemen 3 ilmeğin ilkine batıp hemen alt sıradan fıstığımızı yapacağız. Ama tabii tersine çevireceğiz. Yani bu tarafına dönmüş olacağız hanımlar. Bu turu bitirdik geldikten sonra yine çantamızı ters çevirip bu kısımdan yine örmeye başlayacağız. Onu unutmayalım lütfen. Evet, şimdi şöyle bir bakalım. Model harika duracak. Öyle çok mini bir çantada olmayacak hanımlar. Yani aşırı küçük olmayacak. Bir telefon çantasından daha büyük olacak. Evet sevgili hanımlar, şimdi ben ördüm model kısmını. Şöyle göstereyim size de. Hemen bir de ölçü vereyim ben size. Şuradan itibaren veriyorum. 18 santim. Şimdi burada yapacağımız son sıra bu. Hemen şöyle devam edeyim bu kısımda. Zaten gelmişim. Buraya bir fıstık yaptığımızda bu sıramızı da bitirmiş oluyoruz. Evet, şuraya batıyorum şimdi. Ve hemen şuradan bir birleştirme yapıyorum. Ve yanından da bir kaydırma ve hemen yanından bir kere daha kaydırma yapıyoruz. Burada artık ipimi kesiyorum. Bakın şu şekilde. Gerçekten bu model polyester makrome, özellikle böyle ışıltılı makromelere çok yakıştı. Hanımlar, görmüş olduğunuz gibi çok şık bir çanta oldu. Hemen şimdi yine ipimi alıyorum ve şu kenar kısmından sık iğne öreceğiz. Bakayım hemen şöyle şu kenar kısmından başlıyorum sık iğne örmeye. Bir kilit yaptım burada. Bir tane de ekstra zincir çektim ve yanında bakın gelen başaklara, fıstıklarımızın üstündeki başaklara batarak burada sık iğne yapıyoruz. Hiç arttırma ya da eksiltme yok bu sırada. Tamamen gelen başakların üstüne sık iğnemizi öreceğiz. Artık çantamızın ağız kısmını yapıyoruz yani. 18 santim yükselttik modelimizi. Şimdi bu kısımda da artık ağız kısmını yapacağız. Evet, şöyle göstereyim. Şimdi burayı komple sık iğne yapıp yine başladığımız noktaya gelelim hanımlar. Sıra sonuna geldim. Şimdi hemen bir birleştirmesini yapacağım. Buradan sık iğnemizin. Şu şekilde ve yanından devam ediyorum. Evet. Tekrar bir sıra daha sık iğne örüyoruz hanımlar.
Tekrar bu sıramızı da sık iğne yapalım. Üst kısmına da kaydırma tekniğiyle bir çerçeve hattı vereceğiz. Bu ağız kısmına sadece 2 sıra sık iğne örüyoruz. Şu şekilde. Tekrar burada görüşelim. Evet, ikinci sıra sık iğnemizi de yaptıktan sonra buraya şimdi bir şu kısma kaydırma yapacağız. Hatta bir de şu en alt kısmına kaydırma yapmayı düşünüyorum ben. Ama önce bu sıramızı bir yapalım. Şimdi bakın, burası ilk yukarı çıktığımız yer. Bunun üstüne hemen bir şu kısma batacağız biz. Şuraya bir kaydırma yapacağız. Şu şekilde. Ve yanından da devam ediyoruz. Çok fazla sıkarak yapmayalım lütfen. Bir tık böyle elimiz rahat olsun ki ağız kısmını çok kasmayalım. Bakın şu şekilde ağız kısmına çerçeve yapıyoruz. Sonra da bu çantamızın şu tutma aparatlarını monte edeceğiz çantamıza. Evet, bu sırayı da ben bu şekilde kaydırma yapıp şu başladığımız noktada tekrar görüşelim. Yine birleştirme noktamdayım. Kaydırma yaparak bu sıraya kadar geldik. Şimdi hemen yine başladığımız noktada ilmeğimi içeri alıyorum. Birazcık da şöyle buradan çekiyorum. Şimdi bakın, burada bir alt sıraya ineceğim. Yani şu sıraya, şuraya. Bu arkadaki ilmeğimi buradan çekiyorum. Şu şekilde. Hemen yanından batıyorum. Buradaki ipi de buradan çıkartıyorum hanımlar. Çok fazla burayı sıkmayın. Hemen yanından tam birleştirme noktası olduğu için şöyle bir şu alttaki sık iğnenin dibinden bir kaydırma yapıyoruz bu kısma. Hemen şöyle devam edelim. Evet, şöyle göstereyim size. Bakın. Sık iğnemizin dibinden de kaydırma yapıyoruz ki burada böyle hoş bir görüntü olsun. Hemen şöyle gelen sık iğnelerimizin dibindeki boşluklara batıp çıkarak kaydırmamızı yapıyoruz. Bu kısmı da çok sıkmıyorum. Bakın.
Yine başladığımız noktada tekrar görüşürüz hanımlar. Evet, başladığım noktaya tekrar geldim. Hemen buradan bu şekilde yine bir kaydırma yaptım. İpimi kesiyorum. Bu kısımda ve ipimin ucunu da arka tarafa alıyorum. Evet, bu şekilde ipimizi arkaya aldık. Evet, bakın bu çerçeve hattı bu çantamızda böyle oldu. Bence çok da şık oldu. Gayet güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi hemen tekrardan bir en ve boy ölçüsü vermek istiyorum. Şöyle enimize bakalım. 23 santim. Tabandan bir boy alalım. Şu şekilde 22 santim. Sadece model boyu alalım. Böyle de 19,5 santim. Evet, bizim için yeterli bir yükseklikte. Zaten çok büyük bir çanta değil bu. O yüzden de 19 santimlik boy bizim için yeterli. Tabanı saymadığımızda tabii. Evet, şimdi bu tutma aparatlarını çantamıza monte etmeye başlayalım hanımlar. Şimdi askı kısmımızı nasıl takacağımızı göstereceğim. Böyle iki uçtan çantamızın sağ ve sol taraflarından işaretlerimizi alalım. Bu zaten küçük bir çanta. Hani buradan sayma gereği duymadım açıkçası ben. Şöyle bu askı aparatımızı ortalayalım. Şu şekilde. Tam bu ortadaki sık iğnelere denk gelecek şekilde ayarlayalım lütfen. Şöyle ve hemen buradan sadece bu iki uç tarafını bir birleştirme yapacağız. Yani komple bu kısmı sarmayacağız hanımlar. Çünkü zaten şık bir askı bu. Askıyı da böyle sararak kaybetmeyelim istedim. Sadece bu iki uç kısmından bir tutturma yapacağız. Zaten ipimiz polyester makrome, hiçbir sıkıntı olmayacaktır, merak etmeyin. Biraz sağlam yaparsanız bu şekilde hemen şu aradan şöyle burayı da doldurduk mu işlem tamamdır. Evet, bakın bu kadar. Bu kadar tutturuyoruz. Bu aynı işlemi bu tarafta da yapacağız. 3 kere döneceğiz. Sonra sabitleyeceğiz askımızı arka tarafından. Çünkü gayet güzel, şık bir askı. Böyle sara sara öldürmeyelim lütfen bu askının bu detaylarını. O yüzden iki şöyle sağdan ve soldan uç taraflardan tutturmamız yeterli olacaktır. Hemen şöyle arkasından ben bir sağlamlaştırma yapayım. Yakma işlemini en son yapacağım. Bakalım bir şöyle kontrol edelim. Şimdi bu tarafa da tekrardan bir iğnemize ipliğimizi geçirelim. Bu kısmı da halledelim. Bir daha kontrol edeyim ben. Evet.
Evet, iğnemiz kalın, ipliğimiz kalın. O yüzden buradan zor geçiyor ama hallettik. Evet, şöyle göstereyim bakın. Şimdi buradaki yaptığımız işlemi arkada buraya da yapacağız. Hemen şöyle sıkı sıkı bir düğüm atıyorum. Ve sonra bu ipleri buralara sabitleyelim. Bakın bu kadar. Hemen ben diğer askı aparatımızı da takıp geliyorum hanımlar. Evet sevgili hanımlar, çantamızın tutma aparatlarını da yerleştirdik. Buradan hemen küçük bir kendi ipiyle diktik ve bu da bakın askıya şöyle bir rahatlık verdi. Askımız çok rahat oynayabiliyor yerinden. Bunu komple sarmış olsaydık bu oynama kısmı daha zor olacaktı. Bu çantama astar dikmedim ben ama dikeceğim. Ağız kısmına bir böyle metal renginde bir çıt çıt takabilirsiniz. Tabanına keçe kullanabilirsiniz. Onun dışında gayet güzel, şık bir çanta oldu. 200 gram ip gitti ve 3,5 numara tığ ile ördüm. Videomu bitirmeden önce kanalıma abone olursanız ve bu videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Aklınıza takılan bir şeyler olursa lütfen yorumlara yazın. Oradan dönüş yapıyorum. Bir başka projede görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın hanımlar.